Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Arda Güler'le ilgili haberler var. Real Madrid'in içindeki kaosla ilgili haberler var. Çok sayıda haber var açıkçası bugün ama öncelikle şunu söyleyeyim. Birkaç tane yorum geldi. El Clasico ile ilgili video yapmadığıma yönelik. Evet, yapamadım çünkü kendi hayatımla ilgili çok böyle kritik bir dönem yaşadım ve bırakın yani bir video çekmeyi, maçı bile izlemekte zorlandım o günlerde. O yüzden de bu gecikme için de önceden özür dilerim ve hemen de geçelim videomuzun konusuna. Real Madrid El Clasico evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Zaten benim de yaptığım bir anket vardı. Beni takip eden kıymetli dostlar, siz de Real Madrid'in kazanacağını hem de yüksek oranda kazanacağını söylemişsinizdi. Katalan dev ile aradaki puan farkı 5'e yükseltti. Arda Güler dev maçta ilk 11 başladı. Real Madrid 1-0 öndeyken 38. dakikada Fermin Lopez'in golüyle beraberliği yakaladı. Bu golden önce top kaybı yapan Arda Güler büyük bir üzüntü yaşadı. Fakat şöyle olmuş maçta, maç içerisinde yayında, yani bunu fark edebildiniz mi bilmiyorum ama Arda Güler oyundan çıkarken 65. dakikada Brahim Diaz girdi onun yerine. Yani tribünler bayağı bir alkışladı Arda Güler'e. Bu alkış Arda Güler'e çok moral olmuş, onu söyleyeyim. Çünkü şey vardır hep böyle, Arda Güler büyük maçlarda olmuyor, yok gibilerinden, ama bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Arda Güler'in ne kadar kritik bir rol üstlendiğini, yine büyük maçlarda da iyi roller alabildiğini, iyi bir oyun kurabildiğini gösterdi. Tabii ki yani her maçta en üst düzey performansla oynayacak diye bir şey yok. Yani Brahim Diaz'da, Luka Modric'te, Jude Bellingham'ın da kötü olduğu maçlar vardı ki bu maçta Bellingham çok iyi oynadı. Yapabilecek bir şey yok. Modric maçtan sonra Arda Güler'i aramış. Ne diyor? İspanyol gazetelerinde yer aldı bu haber. Madrid'in eski yıldızı Luka Modric'in El Clasico'nun ardından Arda Güler'le görüştüğü bildirildi. Modric'in Arda'ya "sakin olmalısın, bu kadar genç yaşta böyle şeyler olur" diyerek moral verdiği söylendi bu konuşmada. Tabii Arda Güler genç, Modric artık belki de şu anda kariyer olarak profesyonel hayatı devam eden futbolcular arasında ilk 3'e 4'e girebilecek bir isim ve muhakkak ki bu konuşma sadece "sakin ol, bu kadar genç yaşta böyle olur" bir cümleyle bitmiş değildir. Muhtemelen en azından 5-6 dakika kadar telefonda konuşmuşlardır. Oralarda neler dendi, neler yapıldı, çizildi, tabii ki onu bilemeyeceğiz. Artık o Modric ile Arda Güler'in arasında kalmış bir şey. Onu belki yıllar sonra bir yerlerde anlatır. Ama Modric'in tabii ki de Arda Güler'i telefonla arayıp bunları demesi çok önemli, çok kıymetli. Peki yine Defensa Central'da bir iddiada bulunuldu maç sonrasında. Arda Güler'in hatasının ardından Barcelona golü bulunca milli yıldız bir süre sahada adeta yoktu. Bu esnada teknik direktör Xabi Alonso'nun Arda Güler'i yanına çağırarak "hatanı unut ve oynamaya başla" dediği iddia edildi. Bu andan itibaren Arda Güler'in daha iyi bir performans sergilediği de yazıldı. Bu da maçtan sonra geçilmiş bir detay açıkçası. Defensa Central'da yer almış bu haberde. Yani bakalım önümüzdeki maçlarda, şimdi bu haftaki maçta gene ne olacak? Çünkü Arda Güler'in Barcelona performansı bir sonraki maçları etkileyecek mi? Ben etkileyeceğini düşünmeyenlerdenim. Yani Arda'nın yine ilk 11 başlayacağını düşünenlerdenim. Zaten başlamadığı maçta Real Madrid'in oyununu da gördük. Hemen şöyle bir kısaca bir haber var. Onu hemen bir anlatayım. Real Madrid'e sürpriz öneri. Madrid'de sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik transfer teklifinde bulunulmuş. Florentino Perez istemiş Ocak ayı için. Zeki Çelik'le nabız yoklanıyor. 2026'da zaten sözleşmesi bitecek. Tabii ki Zeki Çelik net bir ilk 11 oyuncusu olarak değil de şimdi bazı sıkıntılar var. Florentino Perez'in şeyde duyduğu, Real Madrid takımında duyduğu, Carvajal'in şimdi bir sakatlık durumu var. Ve Trent Alexander-Arnold'un da takıma adapte olamaması. Belki ben burada notlarımı aldım. Trent Alexander-Arnold bir uyluk sakatlığı geçirdi ve 6 maç kaçırdı ama geri dönmüyor Alexander-Arnold. Artık başka problemler de mi var bilemeyeceğim. Onlar Madrid'in kendi sorunları. Daha çok Real Madrid'in taraftarın sorunu.
Ama bir Zeki Çelik teklifi var Roma'ya. Roma bu maçı satabilir mi Zeki Çelik'i? Satabilir. Zeki Çelik faydalı olur mu Real Madrid'e? Tabii ki Barcelona karşısında veya ne bileyim işte önünde çıkabilecek bir Paris Saint-Germain maçı veya da başka büyük maçlarda Zeki Çelik belki kadroda yer bulamayabilir, forma şansı bulamayabilir ama böyle maçların ardından sakatlık veya işte kırmızı kart, sarı kart durumlarında işte Zeki Çelik'in şeylerde bu daha diğer maçlarda La Liga'daki diğer maçlarda kullanılabilir. Kral Kupası'nda kullanılabilir Zeki Çelik. O nedenle belki Ocak ayında bir Zeki Çelik transferi düşünün. Tabii ki Kenan Yıldız mevzusu var ama Kenan Yıldız mevzusunu ben daha önce anlatmıştım. Orada farklı bir siyaset işliyor. Futbol siyasetinden bahsediyorum. Başka türlü siyaset değil. Bakalım onunla ilgili gelişmeler oldukça da onu aktaracağım. Peki Real Madrid'de büyük kaos. Xabi Alonso Vinicius Junior'ı açık açık tehdit etmiş maçtan sonra. Ne olmuş? Xabi Alonso gösterdiği büyük tepki 72. dakikada mücadele 72. dakikasında Vinicius Junior oyundan alınıyor. Oyundan alınınca Junior bayağı bir sinirleniyor. Zaten gördüğünüz onu ekranlarda direkt soyunma odasına gitti. Vinicius Junior El Clasico'da hocasına gösterdiği tepkiyi İspanya basınında da tartışmalara neden oldu. Food Marketo'da yer alan habere göre Xabi Alonso Vinicius Junior'ı tehdit etti. Haberin detayında şunlar yazılıyor. Xabi Alonso'nun Brezilya oyuncu soyunma odasına gidip somurtmaya başladığı sırada açıkça tehdit ettiği öğrenildi. Vinicius Junior bu sezon Real Madrid'de toplam 13 maç resmi maçta çıktı. 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yani Vinicius Junior'ın tabii ki de bir Real Madrid içerisinde özellikle Kylian Mbappe geldiğinden beri böyle bir aidiyet problemi yaşıyor takıma karşı. Çünkü eskiden Real Madrid'de kesin olarak oynayacak isimlerden biri Vinicius Junior'ken şu anda bir forvet transferiyle Vinicius Junior'un bile artık bundan sonra yedek kulübesinde kalma durumu söz konusu. Tabii ki Vinicius'un yani zaman zaman tabii ki kötü maçlar çıkardığı oluyor ama yıldızlaştığı maçlarda çok fazla, çok kaliteli, çok üst düzey bir oyuncu bu. Yani şu anda hangi takıma gitse ilk 11'in net oyuncusu olacak bir isim. Tabii Real Madrid'de ön alanda kendisine çok benzeyen futbolcular olduğu için kendisinin kötü oynadığı maçlarda yedeğe çekilmesi kadar olağan bir şey yok. Bunu yapıldığı zaman da bu tepkileri gösterince de Xabi Alonso tabii ki tehdit ne olabilir? Tabii ki de bundan sonraki maçlar için bir tehdit olabilir Vinicius Junior'a ama Xabi Alonso genel olarak bu tarz futbolcularla yaşadığı sıkıntıları da konuşarak halletmeye çalışan ve halleden bir teknik adam. Onu da biliyoruz. Gelecek maçlarda tabii ki bizim için öncelik Arda Güler'in bundan sonraki maçlarda ne yapıp ne yapmayacağı, onları konuşmaya devam edeceğiz. Konu hakkında yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlar. Beğenmeyi de unutmayın. Abone değilseniz de muhakkak abone olun. Bir sonraki yayında, videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.